İyi günler sanatseverler. Bugünkü dersimizde bulut anlatılacaktır. Yalnız minyatür sanatındaki bulutları anlatacağım. Tesip sanatındaki bulutlar daha simetri şeklinde, birbirinin devamı şeklinde anlatılan bulutlardır ve teknikleri biraz daha farklıdır. Bulut minyatürleri daha serbest, kompozisyonla devam eden bulut türleridir. Çizimlerimiz bütün örnekleriyle sizlere verilecektir. Başlangıç serbest bulutları eliniz alıştıktan sonra 2 boğumlu, hatta 3 boğumlu bulutları çizmeye başlayabilirsiniz. Bakın, tam yarım daireyi güzel çizerseniz, hatta helezonlu bazen içine alabilirsiniz. Estetik amaçlı daha da güzel görülür. Bulutlarınızı istediğiniz yığma bir şekilde, bu çizilme şekli yığma bulutlardır. İstediğiniz şekilde ve yönde, tabi bir ahenk içerisinde helezonlarınızı çevirerek bulutlarınızı oluşturabilirsiniz. Bu çizdiğimiz bulutlar genelde Çin minyatüründen esinlenilip daha sonra serbest minyatür, Osmanlı'da klasik minyatürde kullanılan, daha sonra da serbest minyatürde kullanılan yığma bulutlardır. Türk sanatına girişi bulutların, daha çok bulutlar Çin bulutu da denirdi. Türk sanatına girişi 2. Bayezid zamanına döneminde olmuştur. Bulut motiflerini en çok 15. ve 16. yüzyıllarda görürüz. Bakın, bazen bulutlar şöyle yarılma gibi bir basınç uygulayarak, iki eşit bölüme ayırarak büyük bir bulut oluşturabilirsiniz. Artık bu estetik tamamen size kalmıştır. Çizdiğimiz her bulut örneği tamamen serbesttir ve tektir. Bakın, ben doğal çiziyorum şimdi. Bu yöne giderse eğer bulut, bir yürüyüş ve bir sefer varsa minyatürde, o yöne giden bir ifadeyle kuyruğunu geriye bırakıp bulutun sol tarafa süzüldüğünü ifade ederiz. Eğer her iki tarafta kuyruğu varsa bulutun ve burada bir bölünme varsa, kompozisyonla da tabii ki bulut ifade bütünlüğü olduğu için belki orada bir çatışmayı, belki orada bir tam tersi bir birleşmeyi, kompozisyon tabii ki neyse, kompozisyonda her zaman anahtarların ifade bütünlüğü vardır. Bu bir seferden geliş bir kavuşma olabilir. Kavuşmada da bulut gözyaşını ve sevinç gözyaşını veya ayrılma gözyaşını bir şekilde ifade ettiğinde iki kuyruklu çift bulut kullanabilirsiniz. Bereketi ifade ettiğinde yine bulutlarımızda yağmur bulutu dediğimiz, buradaki şimşek çakmış aşağıya yağıyormuş gibi ifade edebilirsiniz yağmur yağdığını. Bulutlar ne kadar serbest gibi görünse de yine de minyatür sanatında anahtar kelime olarak çizimle bir bütünlük halinde kompozisyonu anlatmaya hedeflenmiştir. Eğer bir bulut öbeği çizmek istiyorsanız nokta nokta işaretlerle oluşturacağınız bulutu ilk önce yerinde tasarlayıp daha sonra yarım dairelerinizi üzerinde oluşturabilirsiniz. Bu size güzel bir kapı açacaktır. Yaptığınız her çalışma anahtar olarak size yol gösterir. Çizdiğiniz, bakın, ben nokta nokta çizdim ve onun üzerinde yarım dairelerimi kırarak bulutumu oluşturuyorum. Bu da bir tekniktir. Çiziminiz daha da rahat oluşur ve bulutlarınız
daha düzgün olur. Şimdi bu çizdiğim bulut yığma minyatürde bir köşeyi veya gökyüzünde sadece bir amacı var. Orada gökyüzünü doldurmak, o da olabilir. İlla ki kompozisyonu tamamen dolduracak, ifadeyi dolduracak gibi düşünmeyin. Gökyüzünü boşluğunu da dolduracak amaçla kullanılmıştır. Çünkü çizimlerde dediğimiz gibi hep bir denge vardır. Gökyüzündeki boşluğu da kapatmak için bulutlar bize oldukça boşluk doldurma açısından yardım sağlamaktadır. Bazen bulutlar buhar, bazen ateş dumanı olarak da çizilmiştir minyatür sanatında. 15. yüzyılda Bursa'daki Sultan II. Murat Türbesi'ndeki kalemişi bulutları güzel bir örnektir. Ve dediğim gibi Türk sanatına girişi Çin bulutunun Çin sanatına dayalı bir çizim motif olduğu için biraz daha onların fazla detayladığı çalışmaları bizler sadelik getirerek Türk Osmanlı minyatürüne katmış bulunmaktayız. Basit bulutları yani yığma bulutları biraz çizdikten sonra minyatür sanatında bulutun anahtar dili olduğundan bahsettiğim için kısa bir şekilde duran bir bulutu, yani iki taraflı kuyruğu olan ve o bölgede gökyüzünde duran bir bulut olan bir çalışma. Eğer bir göç ya da savaş veya bir kavuşmayı ifade ederken yön, kişilerin yürüyüş yönü bu tarafta ise bazen bulutta öyle bir yönelişe, seyre gider. Yani çizimde, kompozisyonda gidiş bu tarafsa bu tarafa, sağ tarafa ise sağ tarafa doğru bir yön belirtir. Ezilme, kopma, şiddet veya orada bir kasırga, kavga, tartışma varsa kompozisyonda bazen bulutlar böyle yarılır, ezilir, parçalanır ifadesinde içe doğru bir giriş yaparız bulutlarımızda. Tabii ki bu her zaman olacak diye bir şey yok. Bazen sebepsiz de çizilebilir ama genelde öyledir diyelim. Şöyle mesela bir yağmur başlangıcını, bereketi simgelediğinde bulutumuz o tarlaya veya bahçeye yağmur yağdı ifadesinde kuyruğu aşağıya doğru çizilebilir. Veyahut da burada bir şiddet, yine savaş varsa, bir üzüntü varsa da yağmur yağacak ifadesi de bulutun kuyruğu aşağı doğru yön almış olabilir. En sonunda da şöyle diyebiliriz. O kompozisyonda bir kaos, kalabalık veya bir beraberlik veya düğün, o da olabilir. Bir karmaşa yani varsa, karışık bir ortam var ise böyle her yönlü kuyrukları uzanmış yığma bulutlardan, sürüklenen bulutlardan bahsedebiliriz. Bu çalışmada minyatür bulutlarımızı anlattık. Daha sonra esler ve helezonlar bakın uzantılarıyla çoğalacak. Böylelikle de kompozisyonda dolduracağı alan çoğalacak. Daha sonraki dersimizde de yığma bulutlar bitecek. Dolantılı çizgili bulut dediğimiz, yani dağınık veya serbest bulutlar dediğimiz bulutlardan çıkıp ayıraç bulutlar, bakın kompozisyonu ayıran bulutlar demektir. Ayıraç bulutlar, bazen bağlaç bulut olacak, kompozisyonu birleştirmek amaçlı. Bakın burada da kompozisyonu birleştirmek amaçlı bağlaç bulutlar. Bazen de köşe bentimizde her iki kompozisyonda serbest dolaşan, esli bir şekilde dolaşan bulutumuz var iken çiçeksel motiflerle içerisinden geçerek iki ayrı detay oluşturacak bulutlarımız. Genelde bakın şu çalışmada size öğrettiğim kısım sadece serbest dolaşan bulutlar. Bu kadarını çizdikten sonra kurallı, gerçek esli, tam simetri bulutlara geçiş yapacağız.
Yaz bulut çizmek için ilk önce helezonları ve yarım daireleri çok iyi çizmemiz gerektiğini söylemiştik. Bu dokümanları sırayla böyle sizlere paylaşıyorum ki ne kadar çok bu gördüklerinizi çizseniz benim için şimdilik yeterli. Daha sonraki minyatür aşamalarımızda her bu kara kalemle çizdiğimiz desenlerin renkli oluşturmalarını yine tek tek birlikte çalışacağız. Bulutlar her zaman birbiri arasında kopuk olmayan, bakın kopuk olmayan helezonlarla devam eder. Bunlara dikkat edin. Arasında kopukluk olmayacak ve birbiri üzerine o helezonlar devam edecek diyeyim. Bakın bunu da aşağıya doğru çevirelim. Gelişi böyleydi çünkü. Serbest çalıştığınızda gelişini yakalamak, estetiğini yakalamak önemlidir bulutların. Şimdi örneklerle biraz bulutları inceleyelim. Bulutları böyle simetri şeklinde elinizi alışması amaçlı çizebilirsiniz. Eliniz tam helezonları ve yarım daireleri yakalasın diye. Ve bakın örnekleriyle oldukça fazla doküman paylaşmak istedim. Serbest bulutların yığın şeklinde uygulanışını görmektesiniz. Aynı şekilde yine esler çizerek artık tesip sanatına dönüşecek olan bulutları göreceğiz. Bakın buradakiler tesip sanatı için olanlar bulutlar veya çini halı veya kalem işi deseni için kullandığımız bulutlar. Buradaki ise minyatür için köşebent şeklinde yığılmış yığma bulutlarımız bulunmaktadır. Ve bulutlarımız daha sonra akabinde çinilerimize geçmiştir ve çinilerimizde ayıraç ve bağlaç bulutlar olarak da karşımıza çıkmıştır. Şimdi örneklerimizde minyatür sanatında ve çinide gösterdiğimiz kadarını içerisinde görmenizi istiyorum. Bakın serbest dolaşan bir bulut örneği çini sanatında. Yine çini sanatında bakın serbest dolanmış bulutlarımız burada kısım oluşturmuş, yani ayıraç şeklini görmüş. Bu bir bulut örneği. Yine aynı şekilde bakın bir tesip çalışmasında sadece serbest bulutları gösteriyorum ki daha sonra bağlaç, ayıraç ve simetri bulutları uygulanışını göstereceğim. Burada serbest S şeklinde bir bulut dolanıyor. Bakın burada sarı boyanmışken bu bulut pembe boyanmış. Yani bulutların rengi illa mavi değil. Bakın burada da bağlaç bir bulut var. Yine her iki bulutu bağlamış mavi şekilde. Bulutlar illa mavi değil veya beyaz değil, altın, pembe, sarı, turuncu yerine göre oldukça fazla renk almışlardır ki klasik sanatlarımızda. Bakın burada da yine bir deseni bağlayıcı, tam zemini de ayırıcı bir bulut örneğini net bir şekilde kompozisyon üzerinde görmektesiniz. Şimdi renkli bir şekilde de minyatür sanatında biraz örneklerini görelim. Bakın köşebent şekilde bir bulutumuz köşemizde renkli bir şekilde bulunmaktadır minyatür sanatımızda. Aynı şekilde yine bir minyatürümüz, serbest minyatürümüzde bakın buradaki bulut aşağıya doğru bir üzüntüyü, yani bir İbrahim Peygamber'in oğlunu kurban edişi sahnesinde bir üzüntüyü, bir maddi manevi üzüntüyü simgelemek amaçlı da bulut da onu simgelemektedir. Hani bir ağlama, üzüntüyü ifade etmektedir. Bakın serbest bir minyatürde yine köşeden çıkmış bir bulut tepemizde. Yani o gökyüzünü burada doldurma ve gökyüzünün olduğunu ifade etmek için kullandığımız buluttur. Minyatüre serbest bulutlarımız hem gökyüzünde bir ahenk ve denge sağlar, hem de dediğim gibi kompozisyonda bazen dilini, ifadesini kullanmış oluruz. Yine orijinal çizimlerimizden, orijinal çalışmalardan bulutun kullanıldığı alanları görebiliriz. Bunlar bakın
bir Türk çiziminde, orijinal bir Türk çiziminde saz yolu kompozisyonunda serbest yığma bulutları görmektesiniz. Yine aynı şekilde serbest bulut görmektesiniz. Mümkün olduğunca örnekleri göstermek istiyorum. Bu çalışmada bakın serbest bulutları görmektesiniz. İçerisinde dolanıyor. Hemen son bir çalışma olarak da bir Vakfiye'den, Tesipli Vakfiye taç deseninden bir besmele köşesi olabilir, bir ayet penceresi olabilir. Bakın kenarında bulutla sınırlandırılmış bir çalışma. Ve en çok da kullanılan cilt sanatımızda bulutların tamamen kapak üzerindeki çiçeksel motiflerinin içerisinde 4 köşe bendiyle bulutların desenini görmüş bulunmaktasınız. Şimdi minyatürlerde görelim biraz da. Evet, minyatür sanatında gökyüzündeki bulutları inceleyelim biraz. Bakın serbest, çok basit bir şekilde yığma bulutlarımızı görüyoruz. Bakın ateş veya duman ifadesinde bulutlar kullanılmıştır derken bakın peygamber simgelerken helezonlarla ateş şeklinde çizilen bulutlar. Yine bir çalışmada bakın gökyüzündeki mavi bulutlar. Burada bir kuyudan çıkarma ifadesi var kompozisyonda. Burada da çatışmış aşağı doğru yukarı doğru kuyruklu biraz kargaşalı bulutlar görünmekte. Yine bakın bu çalışmada Cebrail meleğinin Meryem'e insan suretinde göründüğü minyatürde bakın bulut çizilmişken burada bulutumsu çizgiler var. Yani nedir? Melek insanımsı, hani ifadede de bulut bakın net bir şekilde çizilirken burada bulutumsu çizilmiş. Yani meleğin insan suretinde olduğunda da işte insanımsı görünüşü ifadesiyle de çizilmiş. Gökyüzündeki yine bulutları birkaç örnekle gösterelim. Tahta çıkıştaki bulutlar, meleklerin bazen başlangıçlarda da bulutlar kullanılır. Tesip sanatında da kullanılır. Bu minyatürde de gerisini çizmek istemediğinizde başlangıcı bulut çizebilirsiniz. Bulut içerisinde görünen melekleri görüyorsunuz. Peygamberin miraca Burak atıyla çıkışını ifade eden bir minyatür. Bakın bu çalışmada da o kadar net bir şekilde görüyoruz ki zümrüt anka kuşuyla serbest bulutlarla zemini her renk renklendirilmiş bir bulut, güzel bulut örnekleri ve burada da altın, gökyüzünde altın bulutlanmış bir çalışmayı görmektesiniz. Evet sanatseverler, basit bulutları anlatmış bulunmaktayım. Tesip sanatında da minyatür sanatında da bulutlar hayatımıza girmiştir. Bir anahtar motif olarak bulunmaktadır. Çalışmalarımız bunun üzerinde olacak. Yani basit bulutlar üzerinde olacak. Bunları tekrarlarsanız karmaşık bulutlara geçeceğiz. Ve daha sonra da simetri, tam simetri olan tesip sanatında kullanılan bulutları anlatmaya devam edeceğim. Sizlere kolay gelsin. Abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayınız.